Herkese merhaba, Besili Dana kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte tartolet yapıyoruz. İlk olarak pastacı kremasını yapmakla başlıyoruz. Bunun için gerekli malzemeler: yumurta sarısı, toz şeker, biraz un, nişasta, süt ve vanilya. Ve ocağa geçiyoruz. Sütümüzü tavaya aldık ve içine vanilyamızı damlattık. Çok azıcık. Eğer vanilyanız yoksa vanilin de kullanabilirsiniz bu işlem için. Daha sonra unumuzu bir elekten geçiriyoruz. Üstüne nişastamızı ilave ediyoruz. Onu da elekten geçiriyoruz. 2 yumurta sarısı ve şekeri ayrı bir kapta sarısı biraz açılana kadar çırpıyoruz. Şimdi kaynama sıcaklığına yaklaşmış sütümüzden bir kaşık alıp yumurta sarısının içine azar azar ilave ediyoruz. Yumurta pişmesin diye. Ardından onun ısısını da biraz dengeledikten sonra bütün yumurta sarısı ve şeker karışımını süte ilave edip karıştırıyoruz. Ardından üstüne unlu ve nişastalı karışımımızı da ekleyerek iyice hızlı karıştırarak ekliyoruz topaklanmaması için. Pastacı kremasını yaparken çırpmayı hiç bırakmıyoruz. Kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyoruz ve göründüğü gibi bir kıvam aldıktan sonra pastacı kreması oluyor. Onu bir kaba alarak üstüne kabuklanmaması için bir streç örterek buzdolabında dinlendireceğiz. Tart hamurunu yapmaya başlayabiliriz. Hamur için yumurtayı bir karıştırma kabına aldık. Üstüne pudra şekerini ilave ettik. 1 çimdik tuz ilave ettik. Kabartma tozunu ilave ettik. Onun üstüne sıvı yağ ve alabildiği kadar un ilave ediyoruz. Ve kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Bu hamur yumuşak, ele yapışmayan, bir tık yağlı bir hamur oluyor. Son olarak yaklaşık oda sıcaklığına gelmiş 3 yemek kaşığı tereyağımızı da hamurumuza ekleyerek hamuru iyice kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hamur kolayca yoğrulabilen, ele yapışmayan bir hamur haline geldi. Bu şekilde çok daha kolay şekil vereceğiz hamura. Şimdi hamurumuzun etrafını streçledik, onun da kabuklanmaması için ve onu yaklaşık 15-20 dakika dinlendireceğiz. Daha sonra kalıplara yayacağız. Hamurumuz yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlendi. Şimdi onu birazcık yoğurup yumuşattıktan sonra kaplarımıza yerleştiriyoruz. Bastıra bastıra kabın şeklini vermeye çalışıyoruz tart hamurumuza. Biz bu şekilde büyüklü küçüklü kaplar tercih ettik. Bir tepsi dolusu tart hamuru verdiğimiz ölçülerden çıktı. Tart hamurlarımızı kaplara yaydıktan sonra şimdi çatalla alt tabanlarında ve yanlarında delikler açacağız ki pişerken kabarmasın ve içine rahatça pastacı kremamızı sıkabilelim. Hepsine çatalla delikleri açtıktan sonra 200 derecede önceden ısıtılmış fırına koyuyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika kadar pişme süresi var ama siz 10 dakikadan sonra sürekli kontrol edebilirsiniz yanmaması için. Şimdi çeşit çeşit meyvelerimizi doğruyoruz. Biz muz, kivi, kiraz ve yaban mersini tercih ettik. Çilek bulamadık ama çilek de çok yakışıyor tarta. Meyvelerimizi de dilediğimiz şekilde kestik tart hamurunu süslemek için. Ve tart hamurumuz pişti. Gördüğünüz gibi kaptan çok kolay bir şekilde çıkıyor. Üstelik kabı yağlamadık. Hamur biraz yağlı olduğu için kabı yağlamaya gerek kalmamıştı. Rahat bir şekilde çıkıyor hemen. Üzerine açtığımız delikler sayesinde de gördüğünüz gibi içi hiç kabarmadı, boş kaldı. Şimdi dolapta beklettiğimiz pastacı kremasını kalıplarımızın içine sıkıyoruz. Bizim pastacı kremamız gözümüze biraz az geldi. O yüzden biz bir ölçü daha yaptık. Aynı ölçüyü 2'ye katlayarak yapabilirsiniz pastacı kremasını.
Bir kaşığın tersi yardımıyla da üstünü düzlüyoruz ama düzlemeseniz de olur çünkü meyveler zaten üstünü kapatacak ve zaten güzel görünecek. Artık en eğlenceli kısmı meyvelerle süsleme kısmına geldik. Rastgele meyvelerle dolduruyoruz tartların üstlerini. Zaten her türlü çok güzel görünüyor rastgele koysanız bile. Rengarenk oldukları için. Ve gördüğünüz gibi hepsini süsledik. Hepsi bitti. Bir tanesinin içini keserek gösterelim size de. Tadı gerçekten çok güzel oldu. Onun sözünü verebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.